Güneş sistemimizde bir misafirimiz var. Ama bu sıradan bir misafir değil. Bilim dünyasını tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda. Peki bu esrarengiz nesne, milyarlarca yıl süren bir yolculuktan sonra kapımızı çalan doğal bir kuyruklu yıldız mı? Yoksa kökeni çok daha şaşırtıcı bir yerden mi geliyor? Hadi gelin bu kozmik dedektiflik hikayesine dalalım ve kanıtları beraber inceleyelim. Evet, işte asıl kafa karıştıran soru da bu. Çünkü bu ziyaretçi o kadar tuhaf davranışlar sergiliyor ki bazı bilim insanları alışılmışın çok dışında, hatta oldukça radikal teoriler üretmeye başladı. Şimdi bu iddialar ne kadar sağlammış, hep beraber kanıtların izini sürme zamanı. Her şey 1 Temmuz 2025'te Şili'deki bir teleskobun gökyüzünde hızla hareket eden bir nokta fark etmesiyle başladı. İlk başta sıradan bir keşif gibiydi. Ama yörüngesini hesapladıklarında işte o an her şey değişti. Çünkü anladılar ki bu cisim bizden değil, Güneş'in çekim alanının dışından bambaşka bir yıldız sisteminden geliyor. Adını 3 ay bılı Atlas koydular ve o tarihteki sadece ve sadece üçüncü yıldızlar arası ziyaretçi oldu. Şu rakama bir bakar mısınız? 7 milyar yıl. Gerçekten akıl alacak gibi değil. Yapılan analizlere göre I-Ib Atlas yaklaşık 7 milyar yaşında. Yani şöyle söyleyeyim, bizim 4,5 milyar yaşındaki güneş sistemimizden, hatta dünyanın kendisinden bile yaşlı. Milyarlarca yıl düşünün, tek başına yıldızlar arası boşlukta süzülüyor ve tam şimdi gelip bizim kapımızı çalıyor. İşte bu olayı bu kadar büyük yapan da bu, insanlığın tespit ettiği sadece üçüncü yıldız arası cisim olması. Bu tür ziyaretler inanılmaz nadir. Hal böyle olunca keşfedildiği o ilk andan itibaren ne kadar teleskop varsa James Webb'den Hubble'a kadar hepsi gözlerini ona dikti. Çünkü herkesin aklında tek bir şey var. Bu, başka bir yıldız sistemini, başka bir dünyayı anlamak için belki de hayatımızda bir daha ele geçiremeyeceğimiz bir şans. Peki tamam da bu yeni ziyaretçiyi bu kadar tuhaf yapan ne? Neden ortalık bu kadar karıştı? Bunu çözmek için dedektiflerin yaptığı gibi eski dosyalara bakmamız lazım. Yani bizden önceki iki ziyaretçinin emsal dosyalarına. İşte bakın bu görüntü her şeyi anlatıyor aslında. 2017'de Oumuamua vardı. Hani o Pro şeklinde olduğu söylenen gizemli cisim. Sadece bir ışık noktasıydı. Sonra 2019'da Borisov geldi. O tam bir kitabına göre kuyruklu yıldızdı. Etrafında o bildiğimiz gaz ve toz bulutuyla, kuyruğuyla. Yani elimizde ne vardı? Bir tuhaf, bir de normal. Şimdi bu tabloya bakınca işler daha da ilginçleşiyor. Oumuamua'da durum şuydu, etrafında hiç gaz falan yoktu ama yine de bir şekilde gizemli bir güçle hızlanıyordu. Nasıl yani? Bilim insanları çıldırmıştı. Borisov'da ise her şey basitti. Güneşe yaklaştıkça ısınıyor, yüzeyinden gaz fışkırtıyor, bu da ona itki veriyordu. Ders kitabı gibi. Yani herkes ne bekliyordu? Yeni gelen ya Oumuamua gibi acayip bir şey olacak ya da Borisov gibi normal bir kuyruklu yıldız. Ama hayır, 3I Atlas ikisi de değildi. O bambaşka bir kategorideydi. Ve işte şimdi hikayenin en can alıcı noktasına, dedektiflerin delil torbasını açtığı o ana geldik. Bakalım yeni misafirimiz 3i/Atlas bize ne gibi kafa karıştırıcı kanıtlar sunuyor? Hazır mısınız? James Webb teleskobu o devasa gözünü 3 ay Atlas'a çevirdiğinde gelen veriler kelimenin tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı. Normalde ne beklersiniz? Güneşe yaklaşan bir kuyruklu yıldızdan bol bol su buharı çıkmasını. Ama bunda ne vardı biliyor musunuz? Etrafındaki gaz bulutunun neredeyse tamamı, tam %87'si karbondioksit. Bakın, bu bizim güneş sistemimizde daha önce hiç görülmüş bir şey değil. İstatistikte buna 4,5 sigma anomalisi deniyor. Yani bunun tesadüfen olma ihtimali yok denecek kadar az. İşte bir bilim insanının kurduğu bu cümle yaşanan şaşkınlığı o kadar güzel özetliyor ki sanki birisi bambaşka bir evrenin mutfağında bambaşka malzemelerle bir şey pişirmiş de bize göndermiş gibi. Tarif tamamen farklı. Bu bize sadece cismin değil, geldiği o yıldız sisteminin de bizimkinden ne kadar ama ne kadar farklı olabileceğini gösteriyor. Durun, dahası var, gizemler bitmiyor. Işığına bakıp içindeki maddeleri okuduklarında nikel buldular. Buraya kadar tamam. Ama bir sorun vardı, demir yoktu. Evrenin kimyasında nikel ve demir yapışık ikiz gibidir. Nerede nikel varsa orada demir de olur. Her zaman. Ama burada yoktu.
Bu nasıl olabilir? Bu, bildiğimiz fiziğin, kimyanın en temel kurallarından birine aykırı bir durum. Ve işte üçüncü büyük tuhaflık, cismin davranışı. 3 ay böyle Atlas, güneşe doğru ilerlerken bir anda beklenenden neredeyse 2 kat daha hızlı parlamaya başladı. Bu ne demek? Yüzeyinde acayip bir şeyler oluyor demek. Ama ne? Milyarlarca yıl boyunca uzayda gezinmekten un ufak olmuş, çok kırıldan bir yüzey miydi bu? Yoksa işin içinde başka bir şey mi vardı? Elimizde ne var? Garip bir kimya, eksik bir element, beklenmedik bir parlama. Bütün bu tuhaf ipuçlarını bir araya getirdiğinizde, işte o zaman bazı bilim insanları, özellikle de önde gelen bir astrofizikçi, ortaya çok ama çok radikal bir fikir attı. Bilirsiniz, bilimde meşhur bir laf vardır. Yani eğer uzaylılar geldi gibi olağanüstü bir iddia ortaya atacaksanız, elinizdeki kanıtların da ona göre olağanüstü, yani sarsılmaz olması gerekir. Bu, bilimin temel taşıdır. Spekülasyonla gerçeği birbirinden ayıran o önemli çizgidir. Ama bu söze karşı çıkan biri var. Harvard'dan Avi Loeb. Loeb diyor ki, tamam ama eğer sürekli bu kadar muhafazakar davranırsak, sürekli yok canım o kadar da değildir dersek, o zaman da gözümüzün önündeki gerçek devrimi kaçırırız. Yani diyor ki bazen risk alıp en cüretkar ihtimali bile düşünmek gerekir. Yoksa asla keşfedemeyiz. Hatta Loeb işi o kadar ciddiye alıyor ki bu tür cisimleri sınıflandırmak için kendi adıyla anılan bir ölçek bile geliştirmiş. Seviye 0, Borisov gibi. Bildiğin doğal bir cisim, sorun yok. Ama seviye 4, işte burası kritik eşik. Burada tuhaflıklar o kadar fazla ki, acaba yapay mı sorusunu sormak artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geliyor. Loeb'e göre hem Oumuamua hem de bu yeni ziyaretçimiz 3 ay bölü Atlas tam olarak seviye 4'lük vakalar. Peki, Loeb böyle diyor da bilim dünyasının geri kalanı ne alemde? Herkes bu radikal fikre katılıyor mu? Yoksa bir dakika, daha sakin bir açıklama olabilir diyenler mi çoğunlukta? Aslında bilim insanlarının büyük bir kısmı bu tuhaflıkların daha ayakları yere basan açıklamaları olduğunu düşünüyor. Mesela o yüksek karbondioksit için diyorlar ki belki de geldiği yıldız sisteminde bizimkinde olmayan bir karbondioksit buz kuşağında doğmuştur. Ya da demir olmadan nikel bulunması. Evet nadir ama imkansız değil, belli kimyasal süreçlerle olabilir diyorlar. O hızlı parlamanın da milyarlarca yıllık yolculuktan yıpranmış kırılgan yüzeyinden kaynaklanabileceğini söylüyorlar. Aslında bilim camiasının genel görüşünü şu cümleyle özetleyebiliriz. Doğal ama buralı değil. Yani evet bu cisim acayip tuhaf. Buna kimsenin itirazı yok. Ama bu tuhaflık onun yapay bir teknoloji olduğu anlamına gelmiyor. Sadece geldiği yerin bizim mahallemizden çok çok farklı olduğunu gösteriyor. Oranın kuralları başka. Astrofizikçi Darrell Seligman gibi pek çok isim de tam olarak bunu söylüyor. Diyorlar ki, tüm o kimyasal garipliklerine rağmen bu cismin etrafından gaz ve toz çıkıyor. Bu klasik bir kuyruklu yıldız davranışı. Yani onlara göre elimizdeki kanıtlar bir uzay gemisine değil, sadece çok uzaklardan gelmiş, daha önce görmediğimiz türden egzotik bir kuyruklu yıldıza işaret ediyor. Ama durun bir dakika. Bu dava henüz kapanmadı. Soruşturma hala devam ediyor. Yalnız bir sorunumuz var, zamanımız tükeniyor. Bu ziyaretçiyi incelemek için tek bir şansımız var. Başka yok. Çünkü 3 ayı Atlas, 2026'da Jüpiter'i de geçtikten sonra yoluna devam edecek ve bir daha asla geri dönmemek üzere Güneş sistemimizi terk edecek. Sonsuza kadar. İşte bu yüzden şu an ondan alacağımız her bir bilgi kırıntısı, her bir fotoğraf altın değerinde. Ama güzel haber şu ki bu daha başlangıç. Çok yakında Vera Rubin gözlemevi gibi devasa teleskoplar devreye girecek ve bu tür ziyaretçilerden her yıl belki de birkaç tane bulacağız. Hatta daha da iyisi Avrupa Uzay Ajansı'nın Comet Interceptor adında bir uzay aracı var. Şu an uzayda bir sonraki ziyaretçinin gelmesini bekliyor. Pusuya yatmış resmen, gelir gelmez yanına gidecek. Sonuçta bu kozmik dedektiflik hikayesinin sonunda 3 ay Atlas'ın ne olduğu belki de o kadar önemli değil. Asıl önemli olan bize ne öğrettiği. Bize evrenin hayal ettiğimizden çok daha garip, çok daha çeşitli bir yer olduğunu gösterdi. Gelen her bir ziyaretçi aslında okyanusa atılmış bir mesaj şişesi gibi. İçinde başka bir dünyanın sırlarını taşıyor. Peki, şimdi asıl merak konusu şu. Çoktan yola çıkmış olan bir sonraki ziyaretçi, o bir sonraki şişe bize ne anlatacak?